Hay kavuşturana kurban. Hayırdır abi? Hiç. Seni merak ettim. İyi misin Leyla? İyiyim. Lakin sen pek iyi görünmüyorsun. Betin benzin atmış. Bir sıkıntın mı var? Gayet iyiyim. Benim güzel kardeşim. Gayet iyiyim. Bu kimdir? Yaralı bir kız. Hekim efendi refakate ihtiyacı var deyince gönlüm razı gelmedi. Ben alakadar olayım istedim. Hem Allah'ın izniyle iyileşince Leyla'ya da arkadaşlık eder. Pek iyi yapmışsın dedi. Lakin bu havadis beni şaşırttı. Malum benim güzel kardeşim uzun yıllardır yabancılardan uzak duruyor. Keşke elimden başka türlüsü gelse de sizi üzmesem abi. Öyle deme evladım. Leyla iyileşmek için gayret sarf ediyor. Aklını böyle endişeler sokmayalım. Haklısın dedi. İnşallah bu kızcağız bir an evvel iyi olur. Pek de güzelmiş maşallah. Maşallah, maşallah. Leyla'm. Gül-i ruhsarım. Seni böyle gayretli görmek beni çok mesut etti.
Neredesin sen? Çok endişelendirdin beni. Dadı. Dayımı az kalsın gerçekten öldürüyorlardı. Ama sonra o ortaya çıktı. Size şükranlarımı sunarım. Benim için belanın ortasına daldınız. Boş ver beyim. Biz Türkmen taifesinin bir lafı vardır. Sen de bilirsin. Deveciyle ahbaplık eden kapısını da ona göre yaptırırmış. Şahabettin ve onu kaçıran adamları bulamadık. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdiler. Her sokakta, her köşe başında adamlarımız olacak. Bilhassa dergah, sahaf gibi Ertuğrul'un girip çıktığı yerlere dikkat edin. Şehrin kapılarına da fazladan nöbetçi koyun. Ne olursa olsun Halep'ten dışarı bir adım bile atmamalılar. Anlaşıldı mı? Afşin Bey'den haber var mıdır? Sen daha Afşin Bey'i tanıyamadın mı beyim? O istemedikçe ondan haber gelmez. Şimdi de ak gömleğini kuşanıp keferenin kalbine girmiştir. Gayrı Frengistan'dan mı çıkar, Acem illerinden mi meçhul. Tanrı kapısından ne istersin yabancı? Ahlat ağacının gölgesinde serinlemek isterim. Afşin Bey. Saltuk kardeş. Sensin. Gel içeri gel. Anlat bakalım Saltuk kardeş. Darül Harp'te günler nasıl geçmekte? Nasıl geçsin beyim? Bu putların arasında. Sabahtan akşama Ali İmran suresini okuyup dinimizi muhafaza etme gayretindeyiz. Kader gayrete aşıktır Saltuk kardeş. Gün gelir çektiğin zahmet rahmete dönüşür. Yoksa bana ahlattan hayırlı haberler mi getirdin? Uluların kutsal çağrısı için vakit erişti mi yoksa ha? Yok Saltuk kardeş, daha vakit gelmedi. Lakin şimdi çok önemli bir göreve sırtlanman gerekiyor. Buyur beyim. Emrin can baş üstünedir. Amanos dağlarındaki tapınakçıların kalesinde bizden birilerini tutuyorlar. Ne vaziyette olduklarını görmek için içeri girmem lazım. Bir çare var. Çok güzel oldu. Tam bir prense benzedin. Beğenmedin mi kıyafetini? Hayır, çok beğendim. Yine Turgut abini mi düşünüyorsun? Ancak o beni babam ve ablama götürebilir. Tamam. Senin için amcamla konuşurum. O Turgut abinin nerede olduğunu kesin biliyordur. Hayır, sakın ona sorma. Yoksa beni de onun yanına koyarlar. Peki sen yerini biliyor musun? Burada, kalede. Ama ona çok kötü davranıyorlar. Aslında Turgut abim istese hepsini dövebilir. O çok güçlüdür. Ama ne? Ama şövalyeler onun ellerini ve ayaklarını bağladılar. Belki Turgut abin çok büyük bir kabahat işlemiştir. O yüzden oradadır. Asla. Turgut abim beni korumaktan başka hiçbir şey yapmadı.
Deli kılıklı bir adam gördünüz mü? Sizin önünüzden geçen adamı diyorsun. O şu tarafa gitti. Ben yukarı çıkayım beyim. Dükkanı boş bırakmamak gerek. Kem gözler şüphelenmesin. Benim delilerden bir haber yok. Sen delilere bir sorsana. Ne haldeler? Bir haber var mı? Ben seninkilerin gözlerini gördüm beyim. Onlar hala dışarıda adam tepeliyorlardır. Sen içini ferah tut. Ama ben yine de bir sorup soruşturayım beyim. Bu tapınakçıların tek derdinin beni sizin sarayınızda öldürmek olmadığı belli. Bunların sizin üzerinize kurmak istedikleri oyun nedir? Onların derdi benle değil. Halep'le. Haçlılar Kudüs'ü işgal edince bu tapınakçılar denen güruh peyda oldu. Önce papayı, sonra bütün Hristiyanları kandırdılar. Kendilerini Kudüs'ün yegane muhafızları olarak kabul ettirdiler. Binlerce insandan altın ve arazi topladılar. Ama sonra Allah'ın keremi ve izniyle Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedince kimse bunların laflarına kulak asmamaya başladı. İşte onlar da şimdi kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Etrafa zehir saçmaları, ortalığı karıştırma gayretleri bundandır. Bırakın onlar oyunlarını kursunlar. Zor oyunu bozar deriz ya her zaman. Önce sizin üzerinize atılan iftiraların pisliğini temizleyeceğiz. Sonra da hiç beklemedikleri anda onları vuracağız. İsa aşkına. Tam şahabetinden kurtulduk derken şu olanlara bak. Bir iz bulabildin mi? Hayır. Ama Halep'in her yerinde arıyorum. Elbet bulacağım onu. Onu da, onu kurtaran yabanileri de elbet bulacağım. Ya Elaziz? Yeterince korktu mu? Korktu. Onu öldürmek isteyen hainlerden kaçıp odasına saklandı. Ancak sonra Sonra? halinde bir gariplik var. Ziyaret etmeyi ihmal etme. Ertuğrul Bey'imiz nerededir? Yerin altında. Hadi gelin gelin. Nerede kaldınız Doğan? Bu ayının huyunu bilirsin beyim. Kavga dövüş gördü mü? Çayır çimen görmüş kuzu gibi debişmeye doyamaz. Takip edilmediniz değil mi? Biz takip edilir miyiz beyim? Bizim ardımızda da bir çift göz vardır evelallah. Bamsı doğru söyler beyim. Bizi takip edecek olan adamların kollarını, bacaklarını, ayaklarını kırdığı için... Yarın sabah mühim bir vazife görmeniz gerek. Nasır bugünkü hezimetin etkisiyle her şeyi yapmayı göze alabilir. Yarın sabah dergaha gidip Halime'yi ve Şehzade'yi oradan çıkarmanız gerek.
Kimmiş? Neyin nesiymiş bu kız dadı? Dergâhta misafirmiş. Başına neler gelmiş hiç bilmiyorum. Lakin yarası cerahatlenmiş. Hekim de sarayda tedavi edilmesi gerekir deyince alıp getirdim buraya. İyi de neden benim odama getirdin dadı? Zavallının teki be kızım. Sana arkadaşlık eder diye umdum. Leyla, bak eğer kızdıysan Estağfurullah. Lakin bilmez misin ben kimseyle arkadaşlık etmem. hele bir canını kurtarsın zavallı. Eğer istemezsen başka yere taşırız onu. Çok şükür iyisiniz. Olanları duyunca öyle endişelendim ki sizin için. Uygunsuz bir zamanda geldiysem affedin. Figanımı işiten, nedir bu sada desin. Hal bilen ehli diller, çektiği sevda desin. Silinip gitsin ismim. Elaziz anılmasın. Künyemizi okuyan, bülbülü şeyda desin. Fevkalade. Bugüne kadar işittiklerimin en güzeli. Çünkü daha önce hiç tatmadığım hisler vesile oldu bu şiire. Hasretinizle perişanım. Gece el ayak çekilince Hayır. Ben müsait olunca haber veririm. hislerime yenik düştüm. Hadsizlik ettim. Bağışlayın efendim, izninizle. Ha Esma. Zavallı kızcağız. Beyim, ileride bir kervansaray buldum. Uzakta mı? Fazla uzak değil beyim. Bu geceyi kervansarayda geçireceğiz. Etraflıca düşünüp bir karar verin. Çok yoruldum beyim. Sen daha iyi bilirsin ama biraz dinlensen. Hadi. Küçük prens babasına göre daha sıcakkanlı olacak galiba. Gözlerine bakınca bir insan içindeki cevheri hemen anlarım. Ve bu konuda hiç yanılmam sevgili Petruccio. Kalede kendine bir arkadaş bulması fevkalade iyi oldu. Hem bizden ne kadar çok insan severse işimiz o kadar kolay olur.
Sandıklar burada kalsın Marcos. Keşişler gelmeden önce her şeyin hazır olduğundan bizzat siz emin olun. Bu altınları gördüklerinde güvenleri artacaktır. Onlara mahcup olmak istemeyiz. Emredersiniz efendim. Nasılsın güzeller güzeli yeğenim? İyiyim amca. Kalenin en yakışıklı erkeğiyle vakit geçiriyorum. Nasıl iyi olmam? Nasılsınız saygıdeğer prensimiz? Ben prens değilim. Ben Selçuklu şehzadesiyim. Haklısın şehzadem, haklısın. Ama arada sırada böyle dil sürçmeleri yaşanabilir. Lütfen özürlerimi kabul buyurun. Isadora. Seni en son gördüğümde küçük sevimli bir çocuktun. Ama şimdi güzeller güzeli bir genç kız olmuşsun. Göz kamaştıran muhteşem bir değişim. Ben sizi maalesef hatırlayamadım Kardinal Hazretleri. Siz beni daha önce gördünüz demek. Güzel Isadora. Seni en son sevgili dostum Giovanni'nin elini sımsıkı tutarken görmüştüm. Şahabettin'i halledeceğim. Sonrasında da Ertuğrul senindir Titus. Öyle değil miydi? Ha? Nasır? Laf kalabalığı yapmayı bırak Titus. Sadede gel. Üstad'dan haber geldi mi? Geldi. Üstad esas taarruza başlamamızı istiyor. Sen büyük işler peşinde koşarken yarım bıraktığın işler ayaklarına dolanacak. Kastettiğin Şahabettin ve Ertuğrul'sa onlar burunlarını bile dışarı çıkartamazlar. Mahkemede satın aldığın, bülbül gibi şakıttığın o şahitler var ya, onları Ertuğrul'un tek tek ağlamayacağını mı zannediyorsun? Halep'in bütün sokaklarına adamlarımı yerleştirdim diyorum. Ertuğrul'un gölgesi dahi çıksa anında tepesine bineriz. El Aziz öyle bir avucumuzun içinde ki... O şahitlerin hepsi bir araya gelse... Emir Hazretlerimiz yine de bizi dinler. Neticede ben onun biricik kurtarıcısıyım. Eftelya'da sevgili esması. Nasır, Nasır, Nasır. Sen böyle konuştukça aklıma Kara Toygar geliyor. Umarım bunun akıbetine uğramazsın.
Allah'ın zikrinin yükseldiği bir hane burası. Dervişler buranın edebine uygun davranmadığınızı düşünüyorlar. Dervişler, kafirlerle iş tutan bir hainin kaçırılması hakkında ne düşünürler? Emir Hazretleri işbirlikçilerin burada yuvalandıklarına inanmakta. Onları aramamıza engel olmayın, biz de zor kullanmayalım. Destur ya. Aşık isen can baş üzere gel beri, münkir isen bak kapıdan dön geri. Pirim. Söyle pirimin torunu. Kumandan Nasır geldi. Şehabettin oğlunuzu kurtaranlar olmuş. El Aziz evladımız da kulağına fısıldananlara kanıp Nasır'ı buraya yollamış. Ya. Endülüs'te çocuğun biri dayısıyla gayrimüslim bir değirmenciye buğday götürmüş. 100 okka buğday verip 90 okka un alacaklarmış. Değirmenci de böyle kantara hile karıştıran bir adammış. 80 okka tartıp doldurmuş bir çuvala. Çocuğun dayısı da adamdan hakkını istemiş. Sen ne biçim adamsın demiş. Aralarında bir tartışma başlamış. Sonunda gırtlak gırtlağa gelip kavgaya tutuşmuşlar. Çocuk ne yapacağını şaşırmış. Dayısıyla değirmenci oradan oraya savrulmuşlar. Çuvallar patlamış. İkisi de bembeyaz una bulanmışlar. Çocuk gitmiş, eline bir sopa geçirmiş, dikilmiş adamların başına. Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Allah kulunun zahirine bakar, batınını görür. Nice içi kafir, dışı Müslüman, dışı kafir, içi Müslüman vardır. Hak Teâlâ'nın Sûre-i Bakara'da buyurduğu gibi. İşte onlar hidayete karşı delaleti satın alanlardır. Fakat onların ticareti fayda etmemiştir. Onlar doğru yolu bilen kimseler de değildir. Ertuğrul Bey'imiz doğru söylermiş. Bu Nasır denen herif iyice kudurmuş. Halime bacıyla şehzadeyi buradan götürmemiz lazım. Onlar için de dergahtakiler için de en hayırlısı bu.
Kolay gelsin Gündoğdu. Selcan Hatun'u fazla yormayasın. 2 canlıdır. Zaten yol zorlu. Sana mı kalmıştır bizim bebemizi düşünmek? Elbet yeğenimizi düşünürüz. Soyumuzun geleceği Gündoğdu sayesinde yürüyecektir. Hem ben bu ihtiyar halimle yeğenimizin bey olduğunu göremem ama... Sen yine nasıl bir oyunun peşindesin Kurdoğlu? Ah be evlat. Ne oldu, nasıl oldu da bana böyle kin tutar oldun bilmem. Elbet kan kardeşimin hastalığı sırasında obanın birliği dirliği için ben de sana söz söyledim. Hatta senin bana karşı çıkışına içerleyip kötü sözle söyledim. Ama seni bir başka severim Gündoğdu, bilirsin. Bu obaya bey olma sırası sendedir. Bunu ben de canı gönülden isterim. Hem zaten ben bütün bu olanları senin gençliğine verip sineye çekerim. Buyur. Bu bal pek değerli bir baldır. Selcan kızımız yesin, güçlensin. Yeğenimize de kuvvet olsun. Sağ ol Emin. Ne ikiyüzlü adamdır şu Kurdoğlu. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Halime kızımız sarayda şu an emin ellerdedir Numan Efendi. Artık tez zamanda şifaya kavuşması için tevekkül ve dua vaktidir. Haklısınız. Lakin saray bu kadar keşmekeş içindeyken onu orada bırakıp gelmek biraz ağır geldi. Doğduğundan beri belki de ilk defa ayrı kalıyoruz. Tek dert bu da değil. Yiğit. Sizin yollarınızı bugün ayıran Allah, günü geldiği zaman bir araya getirir elbet. Sıkmayın canınızı. Siz de tensip buyurursanız sizlerin selamıyla saraya gitmek ve ablanızdan kızımı görmek için ricacı olmak isterim. Eyvallah. Hoş geldiniz muhterem Peder Daniel. Emir Hazretleri, size bahsettiğim meşhur tüccar Ebu Hişam huzura çıkmak için beklerler. Çağır gelsin. Nasır'ın dedikleri doğru mudur Ebu Hişam?
Akdeniz Havzası'ndaki bütün ticari ilişkileri bizim adımıza yürütmek mi istersin? Evet Emir Hazretleri. İsterim. Peki böyle bir imtiyazı sana niye vereyim? Halep Emirliğin tüm satılabilir mamullerini, tüm ticari gemilerini, tüm kervanlarını benim denetimime verin. Ben de sizin hazinenize giren parayı 2 katına çıkarayım. Benim taahhüdüm budur Emir Hazretleri. Sen ne dersin Nasır? Ebu Hişam'a emniyet duyabilir miyiz? Elbette Emir Hazretleri. O bu dünyada görüp görebileceğiniz en dürüst kişilerden biridir. Senin güvendiğin adama ben de güvenirim Nasır. O halde Halep'in ticari hayatının bütün damarları artık avuçlarındadır Ebu Hişam. Şehzade nerede? Halime nerede Doğan? Haklıymışsın beyim. Nasır yanındaki adamlarla birlikte dergaha gelip bizi aradı. Yalnız Nasır da biz de dergahtan eli boş döndük. Ne dersin Doğan? Sözünü açık söyle. Yoksa Halimeler kaçtı mı? Hayır beyim. Lakin biz dergahta yokken Halime bacının yarası ağırlaşmış. Dergahtakiler de saraydan bir tanış bulup hekime göstermişler. Netice nedir, netice? Beyim, Halime Sultan sarayda.